Hepinize merhabalar. Bugün önümde harika bir et var. Kasabımda dinlendirttim bunu. Yaklaşık bir 30 gündür dinleniyor. Ama harbiden 10 numara bir et. Az sonra açtığımda göreceksiniz. Ama biz bugün bu 10 numarayı nasıl 20 numara yaparız? Bunun peşindeyiz. Bu bir antrikot. Daha önce defalarca antrikot yaptım kanalda ama bu şekliyle hiç yapmadım. Antrikot iki parçadan oluşur. Bir kısmı diğerine göre biraz daha yumuşaktır. Az sonra daha detaylıca göstereceğim. Bugün o yumuşak kısmından efsane bir et yapmayı planlıyorum. Bunu bu arada normal antrikotlarla da yapabilirsiniz. Yani antrikotun yiyebileceğiniz en yumuşak hali bu olacak. Biraz sonra biraz daha detay vereceğim. Hadi başlayalım. Evet, 2 tane tutuşturucuyu yaktım. Her zamanki gibi kömürlerimi üzerine koyuyorum. Dediğim gibi 30 gün kadar dinlendirdim etimi. Gerçekten 10 numara bir et. Antrikotun 2 tane parçası var. Bunu yabancılar buna rib eye diyorlar. Şimdi bunun şu kısmı ve şu kenardaki kısmı, şuna cap diyorlar, şu göbeğe de eye diyorlar. Aslında antrikotun en yumuşak olan kısmı şu kısmıdır. Şimdi bu kısmı bu kısma göre biraz daha sert olur. Şimdi bakın şu kısım zaten şöyle görebileceğiniz gibi elle bile ayrılabiliyor. Şurada farklı bir kas var. Burada farklı bir kas var. Şöyle aralardan şöyle şu kasları ayıracağız. Şu kısımların alınması gerekiyor. Bakın neredeyse hiç bıçak kullanmadan şöyle elimle ayırdım bunları. Portakal soya gibi. Aynen çocuğa. Portakal soyar gibi et ayırdık. Şimdi şu kısmı alalım. Bakın bu kısım ay denen kısım, yani orta kısmı. Şu var ya, benim için hani şu yağlı olduğu için bana göre bonfileden daha güzel bir ettir bu. Bonfileyi bazı kişiler çok sever, ben sevmem. Şu an yapı itibariyle gördüğünüz gibi aynı bonfile gibi. Yani şu bonfileye bana göre kafa atar. Şu kısımda da şu bazı zarları, yağları falan yine temizlememiz gerekiyor. Buralar sert olur yani. Buraları yemiyoruz. Normalde biz antrikotta bu kısmı yiyoruz ama bu kısmını şöyle almamız gerekiyor. Bunlar bayağı sert olur. Antrikotun en sert kısımlarıdır diyebiliriz. Şurada da bakın aynı şekilde var. Evet. Bunlara yabancılar silver skin diyor. Bizdeki ismini tam olarak bilmiyorum. Ama genelde kasaplar sinir der buna. Aslında sinir değildir. Şimdi bakın burada artık bir şey kalmadı. Şu dışından da birazcık alacağım.
Evet, bakın gördüğünüz gibi zaten etin yağ dağılımı da 10 numara. Şu an iki tarafta da tamamen eti kaldı. Şimdi şu parçaya geleceğim. Bu parçanın çoğu kısmı yağ, bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani şu kısımları bu halde yemenin alemi yok. Bakın bu kadar yağ var. Ben şimdi şu etli kısmını alacağım. Şu yağlı kısmını kullanmayacağım. Şöyle üzerine az bir yağ bıraktım. Bu kadarından sıkıntı gelmez. Aynı şekilde burası da komple yağ. Şu kenarındaki etini alıyorum. Bakın full yağ burası. Bunu da kenara ayırıyorum. Antrikotumuzdan kala kala elimizde bu parça kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi bu yaklaşık 1 kilo 600 gram bir antrikottu. Herhalde bu bilmiyorum ama 300 gram gelir gelmez yani. O kadar. Kalan kısmı bir şöyle, bunun kemiklisine cowboy steak diyor yabancılar. Türkçe'de bir isim var mı ben bilmiyorum. Bilen varsa aşağı yazsın lütfen. Onun dışında şöyle yağ parçaları kaldı. Bunları böyle saç kavurma gibi yemeklerde kullanabilirsiniz. Burger kıymasının içerisine çekebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Onun dışında da şu kadar da işte atmamız gereken bağ dokuları, sinirler çıktı. Bunlar çöpe gidiyor. Biraz tuzluyorum. Biraz karabiber. Ve son olarak sarımsak tozu. Şimdi şu küçük kenarlardan sıyırdığım etleri aralarından açıyoruz. Şöyle içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde rulo yapıyorum. Ben şöyle ucunda bir parça yağ bıraktım. İstemeyen bırakmayabilir. Tamamen böyle güzel yağlı bir etiniz varsa tamamen de yapabilirsiniz. Ama benim için yağ eşittir lezzet demektir. Bunu dağılmaması için bu şekilde bir iple bağlıyorum. Çok az miktarda kullanıyor. Burada niye kullanıyorum? Etin dışında şöyle yapışkan bir tabaka olsun. Benim tuzumu, baharatımı tutsun. Aynı zamanda ızgaraya da yapışmasın diye. Şöyle yapalım. Biraz karabiber. Biraz da sarımsak tozu. Şöyle yuvarlak olduğu için böyle alması daha kolay oluyor. Bu şekilde etimizin de dışına baharatlamış olduk. Her yeri gayet güzel baharatlandı. Artık mangala geçebiliriz. Evet, şu an kömürüm hazır. Her zaman yaptığım şekilde yapacağım. Bu tarafta ateş yok. Ateşim bu tarafta. Bu haliyle kapatıyorum. Havalar soğudu vallahi. Artık mangal gerdiriyor. Şimdi bir daha bir aşağı yukarı yarım saat oldu. Bir kontrol edelim. Bakın. 50 neredeyse artık istediğimiz noktalara gelmiş. 49-50 o civarlarda. Şöyle bir 5-6 dakika daha herhalde tutsak yeterli olacak. Evet, tahmin ediyorum artık olmuştur. Gördüğünüz gibi 54, 56, 57 istediğimiz yerlere gelmiş artık. Şu an içini pişirdik. Gördüğünüz gibi 57 derecede içi. Amacımız bu saatten sonra dışını mühürlemek. Bakın şu arada şu sulara. Nasıl sulu olduğunu görün. İçini pişirirken çok fazla yüklenmedim ete. Dışı kurusun istemedim. Her yeri eşit pişsin istedim. O yüzden de kömürü ona göre dengeledim. Ortalama 150 derecelerde tuttum mangalımı. Şimdi etimi buradan alacağım. Şunları birazcık harlayacağım şimdi. Bakın kömürümün üstü küllendi. Çünkü oksijen miktarını dengeli tuttuk içeride. Şöyle üzerindeki külünü falan da şöyle attırıyorum. Etimi direkt ateşi üzerine koyabilirim. Döküm ızgaram zaten ilk baştan beri bunun üzerinde olduğu için ısıyı biriktirdi. Bu arada ben de üşüyorum. Ben de şöyle ateşin nimetlerinden faydalanayım.
Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, neredeyse etimiz oldu. Şöyle birazcık da tahtamı ısıtıyorum. Yaklaşık olarak her tarafını 1-1,5 dakika gibi tuttum. Şu an bakın gayet iyi durumda. Hadi şimdi tadıma geçelim. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bugün farklı bir et var. Babam bu arada yine yeni geldi. Hatta biraz soğuttuk bile babamı beklerken. Gerçekten farklı bir şey. Ben de merak ettim. Ömrümde ilk defa gördüğüm bir şey. Aynen. Şimdi şu iplerle artık işimiz bitti. Şunları bir alalım. Müsaadenizle şöyle bir bismillah keselim bakalım. Her yeri gayet güzel pişti. Etin kokoreçi gibi olmuş bu Mustafa. Etin kokoreçi gibi olmuş. Etin kokoreçi. Gerçekten. Eyvallah. O da güzelmiş. Vallahi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ne kadar sulu olduğunu. Bakın. Her zamanki gibi çok da sıkmıyorum bakın. Gayet güzel sulu sulu bir et. Arkadaşlar, ben böyle bir şey ilk defa gördüm. Bu etin kokoreçi gibi bir şey olmuş. Tabii böyle Tatmadım. sarma ya harbiden Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen dünkü videodan diyeyim. Hacı Baba yine geldi diyor falan. Biz Mustafa'yla aynı katta oturuyoruz. Kardeşim, babam, ben üçümüz aynı katta Tabii. oturuyoruz zaten. Allah Hani- var ya. Normalde de hep soruyorsunuz ya bu etleri kim yiyor diye. Zaten biz kendimiz 10 kişiyiz. O yüzden et yemede bizde sorun yok. Onun Evet. dışında bir de komşularımız da var sağ olsun. Evet. Yani et oldu mu yiyecek adam rahat bulunuyor. Sizin istekleriniz üzerine çoğunuz babamı çok seviyorsunuz. Allah razı Vallahi olsun. ondan geliyorum. Bazı arkadaşlar da geçen diyor ya diyor Hacı Baba bile şımardı diyor ya falan. Ama hakikaten o gün şımardık. Bu etlerde kardeşim bu gelen misafirler vardı. Acayip etler. Gerçekten sıkılarak yedik yani. Ama ne yapalım? Bismillah Hadi diyelim biz baba, bunu soğutmayalım. tatalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle müsaadenizle tadıyoruz. Et kokoreç diyelim buna. Ne bu? Bunun adı ne? Bunun adı aslında biz sarma antrikot dedik. Bu hani çok bilinen bir et değil. Vallahi. Şöyle söyleyeyim hacım sana bu et ne olduğunu. Vallahi Sen gerçi yorumunu yap da öyle söyleyeyim şimdi. Etkilemiş gibi olmayayım. Bak bu harika bir şey olmuş ya. Ben ne de bilmiyorum. Vallahi harika olmuş. Şimdi ne olduğunu ben sana şöyle açıklayayım. Antrikotu biliyorsun. Şuraya bak Allah aşkına arkadaşlar bak. Yanaş oğlum bak bir yerinde şişmesin gel. Aç ağzını. Bak. Heh. Bismillah. Görüyor musunuz arkadaş? Burayı ben özellikle Mustafa'dan rica edeceğim. Tamam hacım. Burayı dur, alayım sana ben. Dur sana keseyim. Babam yağlı yeri sever. Gerçi her yeri aynı. Afiyet olsun. Vallahi sizin için yiyorum diyorsan vallahi yemenizi tavsiye ederim ama ne yapayım? Bu zor bir iş ya. Evet. Ne? Afiyet Ne? olsun. Cüneyt sen ne düşünüyorsun bu arada? Gerçekten hani Ben keşke bayıldım. soğutmasaydık da Nirvana yaşasaydık Evet, yani. evet. Biraz babamı beklerken soğuttuk. Evet, ya Cüneyt çok hakikaten çok gel oğlum gel. acayip bir şeymiş. Gel Cüneyt bir daha. Orada aşağıda bebelerimiz var. Onlar da tatsın. Benim kızı biliyor. Ondan sonra amcasına dislike atmak istiyor. Bak görüyor musun? Amcasına Bak, bir de bu kadar et. et göndermezse. Cüneyt ayarını çekti bana. Baba dedi aşağıda bebeler var, çocuklar var. Ben yemiyorum, bırakıyorum. Eyvallah. Vallahi tamam. Şimdi hacım bu et Ama ne? harika. Bu et ne Vallahi olduğunu- harika. Gerçekten Allah razı olsun. Afiyet Eline olsun. koluna sağlık. Afiyet olsun hacım. Ne olduğunu anlatalım. Arkadaşlar biliyor ama sen de öğrenmiş ol. Bu antrikot biliyorsun dananın en lezzetli, en güzel yeridir. Antrikotun içerisinde 2 kas var aslına bakarsan. Bir kas daha sert, bir kas biraz daha yumuşaktır. Biz o yumuşak kası ayırdık, sinirlerini ayıkladık. O eti sarma yaptık. Yani bu Ama bunu bir dana etinde yiyebileceğiniz bonfileden sonra en yumuşak et diyebilirim. Ama kesinlikle bonfileden çok çok daha lezzetli vallahi bir et yani. bak ben 63 yaşında geldim. Ben ilk defa böyle bir şey yiyorum. Yani bizi de insanlar böyle her gün et yiyor diye sanmasın kardeşim. Vallahi yemiyoruz bak. Yeminle Mustafa yaparsa böyle sağ olsun bizlere de tattırıyor, yiyoruz yani. Yoksa yani biz bilmem ne değiliz, her gün et yiyeceğiz, bilmem ne yiyeceğiz. Yani Arkadaşlar yok et yani. videosu paylaştığımız için haftada pazar günleri normalde çekim yapıyoruz biz.
Haftada 1 veya 2 kere yapıyoruz ama hep et videosu paylaştığımız için çoğunuz biz her gün et yiyoruz zannediyor. Tabii öyle bir durum yok. Her şeyi yiyoruz çok Ama şükür. gerçekten bu kokoreç olmuş ya. Bu etin kokoreçi olmuş. Ben böyle bak bunu ilk defa şeyde de görmedim. Bunu Böyle hiçbir hani yerde göremezsin hacım. Bunu böyle ben şov amaçlı da görmedim. yok göremezsin. Ama bunu çok zor değilse bunu dostlara yedirmek değil. lazım. Çok zor değil ama biraz tabii bereketsiz bir şey. Evet. Çünkü 1,5 kilodan bu kadar çıktı. Oh. Evet. Ama sen tabii videoyu Geri kalan eleştirme. kısmı- Geri kalan da ilerleyen videolarda var. Tabii Hani geri çöpe kalan gitmedi. kısmı kullanılıyor ama bu lokum olarak 1,5 kilodan bu kadar çıkıyor. Zaten lokumluğu bellimiş Cüneyt bu. Vallahi lan ne bu dedim kokoreç gibi Bir damakta kaldı değil mi sanki yani? Evet, evet. Lezzeti gerçekten o biçim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Bak harbi söylüyorum Afiyet çok olsun. güzel. Arkadaşlar imkanı olan arkadaşlar mutlaka denesin. Bunu dediğim gibi restoranlarda da pek bulamazsınız Yok. bu eti. Vallahi yok. Bunu ben bir ara Suat abiler falan böyle kalabalık bizim ekip gelmişti Bursa'ya. Kayhan köftecisindeyken ben girip ızgarada kendim yapmıştım bu eti. O zaman hepsine bir tattırmıştım. Ya o zaman da yiyen herkes bayılmıştı. Gerçekten imkanı olan arkadaşlar mutlaka denesinler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.